Spor ve Akademi kanalından selamlar. Bugün ketojenik diyet ve spor hakkında konuşacağız. Yani sporcular ketojenik beslenebilir mi? Ya da ketojenik beslenirken nasıl spor yapmalıyım sorularına cevap arayacağız. Ketojenik diyet, düşük karbonhidrat içeren beslenme tarzının genel adıdır aslında. Ancak karbonhidratlardan almadığımız enerjiyi yağlardan almayı gerektirir. Yani protein ağırlıklı değil, yağ ağırlıklı bir beslenme tarzıdır. Ketojenik diyet temelde vücudun binlerce yılda geliştirmiş olduğu yağ yakma mekanizmalarını aktif olarak kullanabilmeyi amaçlar. Bildiğiniz gibi karaciğerde karbonhidratın depo formu olan glikojen bulunmadığında karaciğer yağları metabolize ederek keton cisimler adı verilen enerji molekülleri üretir. Bu enerji molekülleri beyin ve sinir sistemi tarafından da kullanılabildiği için bu beslenme tarzının çok avantajlı olduğu düşünülür. Çünkü normalde yağ moleküllerini beyin ve sinir sistemi enerji üretmek için kullanamaz. Kullanabilmesi için önce karaciğer tarafından beynin enerji üretebileceği forma yani keton cisimlere dönüştürülmesi gerekir. Karaciğerde bu dönüşüm gerçekleştikten sonra hem beyin hem de birçok organ bu molekülleri kullanarak enerji üretebilmektedir. Ayrıca bu diyette en başta belirttiğimiz gibi karbonhidrat oranı çok düşüktür. Fazla karbonhidrat tüketmenin insülin direnci, diyabet ya da birçok metabolik rahatsızlığa yol açtığı da düşünüldüğünde bu beslenme tarzının bu kronik rahatsızlıkları önlemede etkili olduğuna dair birçok bilimsel kanıt bulunmaktadır. Ketojenik diyette karbonhidrat alımının günlük enerji ihtiyacının %5'ini %10'unu geçmemesi gerektiği kabul edilir. Protein alımı da vücut ağırlığı kilogram başına 1 gramı geçmemesi gerektiği söylenir. Hatta başlangıçta 0,7-0,8 gram olması gerektiği belirtilmektedir. Geriye kalan tüm kaloriyi sağlıklı yağlardan almanız gerekir. Örneğin 80 kilogramlık birinin günlük kalori ihtiyacını 1500 kalori olarak belirlediğini varsayalım. Bu durumda lifler hariç 20-30 gram karbonhidrat, 60-70 gram protein ve 120-130 gram da yağdan oluşan bir günlük beslenme düzeni kurması gerekecektir. Su ve çay tüketimi istediğiniz kadar serbest. Kahve günde 3 fincana kadar ve gündüz saatlerde tüketmeniz önerilmektedir. Öncelikle ketojenik diyete geçiş yapmayı planlıyorsanız bir hekim tarafından görüş almanız önerilmektedir. Ayrıca bu beslenme tarzını uygulayacaksanız çok kararlı olmanız gerekir. Çünkü başlangıçta keto flu denilen bir süreç yaşamak zorunda kalacaksınız. Bu süreç grip benzeri baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı, yorgunluk ve sinirlilik hali gibi semptomları içerecek. Geçici bir süreç ama başlangıçta zorlanabileceğiniz bir süreç ki ben ketojenik diyeti bir süre uyguladım ve bir hafta kadar sürüyor bu semptomlar ve gerçekten sinirli bir ruh haliyle geçiriyorsunuz o bir haftayı. Ancak o bir haftayı aştıktan sonra hazımsızlık, sindirim gibi problemleriniz çok azalıyor ve eskisi kadar zor gelmemeye başlıyor bu beslenme tarzı. Çok daha rahat edebiliyorsunuz. Ketojenik diyetin ne kadar başarılı olduğu ketosiz adı verilen bir durumun ölçülmesiyle tespit edilebiliyor. Ketosiz kandan, nefesten ya da idrardan ölçülebiliyor. Kandan yapılan ölçüm en net sonuçları verir ancak tahmin edeceğiniz gibi en pahalı yöntem de budur. 1 litre kanda 0,5 milimolü geçtiğinizde ilk eşik aşılmış olur ketosizde. 1,5 milimolü geçmek ise sağlık açısından hedeflenen ideal eşiktir. 3 milimolü geçmek ise sağlık açısından bazı negatif etkilere de sebep olabileceği gerekçesiyle tavsiye edilmemektedir. Zaten sadece beslenme yoluyla 3 milimolü geçmek oldukça güçtür. Ketojenik diyetin fizyolojisi hakkında da çok fazla kafanızı karıştırmadan açıklama yapmak istiyorum. Karaciğerde glikojen yokluğunda karaciğerin yağ asitlerini parçalayarak ketonlara dönüştürdüğünü söylemiştik. Bu keton cisimler asetoasetat, beta-hidroksibütirat ve asetondur. Aseton enerjiye dönüştürmek için kullanılmaz, nefesle birlikte dışarı atılır. Aslında halk arasında açlıktan nefesi kokmak,
sözünün karşılığı da fizyolojik altyapısı da buradan gelmektedir. Beta hidroksibütirat ve asetoasetat ise kan dolaşımına katılır ve kan dolaşımında ihtiyacı olan dokular tarafından çekilir ve orada enerjiye dönüştürülerek kullanılabilir. Ketojenik diyet aynı zamanda birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmaktadır. Ancak buralar hekimlerin uzmanlık alanı olduğu için biz hiç girmiyoruz. Biz bundan sonraki süreçte ketojenik diyet ve spor birlikteliğine odaklanacağız. Bu arada ketojenik diyet geçici süre yapılan diyetlerden bir tanesi değildir. Yaşam boyu sürdürülmesi gereken bir beslenme düzeni olarak görülmektedir. Ketojenik beslenirken spor yapmanızda hiçbir sakınca yok. Ancak yürüme, hafif tempolu koşma ya da kardiyo tipi egzersizler gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü daha yüksek tempolu egzersizler için glikoz ve glikojen vücutta bulunmadığı için kaslarınız bunu gerçekleştirmek için yeterli enerjiyi sadece bunlardan sağlayamaz. Yani yağ yakmak, fit bir görünüme kavuşmak ve kilolardan kurtulmak için iyi bir alternatif olarak ketojenik diyet gözükmektedir. Ancak sporu profesyonel olarak yapıyorsunuz ya da kas kütlesini artırmak amacıyla spor yapıyorsanız ketojenik diyetin içindeki düşük karbonhidrat oranları sizin antrenmanlardaki yüksek performans beklentinizi karşılamak için yeterli değildir. Ayrıca ketojenik diyette vücut ağırlığı kilogram başına 0,8 ya da 1 gram protein de kesinlikle antrenmandan sonra toparlanmak için protein ihtiyacınızı karşılamakta yetersiz kalacaktır. Dolayısıyla hem antrenman içi tempo beklentisini karşılamak hem de antrenmandan sonra toparlanmadan beklentiyi karşılamak için ketojenik diyet sporcular için çok uygun gözükmemektedir. Şimdi bilimsel çalışmalar bu konuyu nasıl işlemiş onları inceleyelim. Birinci çalışma, obez olmayan insanlar üzerinde yapılan 23 çalışmanın sonuçlarını inceleyen yeni yayınlanan bir sistematik derleme. Yani bu çalışmanın temel amacı normal ağırlıktaki insanlar için ketojenik diyetin etkilerini incelemek. Bu çalışma şu ana kadar konuştuklarımızın genel bir onay metni gibi aslında. Bu çalışma 3 haftadan uzun süren ketojenik diyetlerin yağ oranını bir miktar düşürdüğü, dolayısıyla kilo kaybı sağladığını belirtiyor. Ayrıca bunu kalori kısıtlaması olmadan sağlayabildiğini rapor ediyor. Yani normalde 1500 kaloriyle besleniyorsanız yine aynı kaloriyi alıyorsunuz ancak bu kalorinin çoğunu yağlardan alıyorsunuz. Karbonhidratlardan alacağınız miktarın %5-10 arasında olması gerektiği de bu grafik ile gösterilmiş. Ayrıca kilo kaybı sağlarken herhangi bir kas kaybına da yol açmadığı gösterilmiş. Yani verdiğiniz kilolar kaslarınızdan değil yağlardan gitmiş. Diğer taraftan vücutta glikojen depolarını oldukça minimum miktarlarda tuttuğumuz için antrenmanlarda ya da yarışmalarda performansın düşmesinin de çok muhtemel olduğu vurgulanıyor. Sonuç olarak estetik amaçla kilo kaybetmeyi planlayanlar ya da sporcular arasında siklet kategorisini dengelemek isteyen sporcular için iyi bir alternatif olabileceği öne sürülüyor. Fakat bu süreçte performanstan biraz mahrum kalmayı göze almanın gerektiği belirtiliyor. İkinci çalışma yine 2020 yılında yayınlanan güncel bir sistematik derleme. 17 farklı çalışmanın sonuçlarını inceleyen bu çalışmada tutarsız sonuçlar dikkat çekmektedir. Örneğin incelenen çalışmalarda yağ tüketimi 120 ila 326 gram arasında, karbonhidrat tüketimi 15 ila 47 gram arasında, protein tüketimi 89 ila 184 gram arasında değişmektedir. Dolayısıyla bu konularda yapılan çalışmalarda diyet içerikleri oldukça değişkenlik gösterebilmektedir. Sonuçlara baktığımızda ise dayanıklılık performansı 13 testin 10 tanesinde korunmuş, 3 tanesinde ise düşmüştür. Kuvvet performansı ise 16 testten 11 tanesinde korunmuş, 3 tanesinde düşmüş, 2 tanesinde ise ilginç bir şekilde performans artmıştır. Artışın gerçekleştiği 2 testinde aynı araştırmadan elde edildiğini söyleyelim. Yani aslında sadece bir araştırma performansta artış olabileceğini söylüyor. Bu çalışmanın katılımcılarındaki
ketosis seviyelerini incelediğimizde 0,5 milimol olduğunu görüyoruz. Hatırlarsanız bunun aşılması gereken ilk eşik olduğundan bahsetmiştik. Yani ketosizin ilerleyen seviyelerinde sonuçların bu şekilde kalması çok düşük bir ihtimalmiş gibi gözüküyor. Benzer şekilde 2020 yılında yayınlanmış bir başka çalışmada dayanıklılık performansı için ketojenik diyet sonuçlarının çok tutarlı olmadığı, bu sebeple daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Dördüncü çalışma 8 haftalık direnç antrenmanı uygulanan 24 kişinin katılmış olduğu bir çalışma. Bu çalışmanın sonuçları özetle yağ yakmak için uygun olan ketojenik diyetin kas kütlesini artırmak için uygun olmayabileceğini rapor ediyor. Beşinci çalışma konuyu çok geniş bir yelpazede değerlendiren bir derleme makalesi. Bu çalışmada ketojenik diyetin dayanıklılık performansını artırabileceği, çünkü glikoz kullanımını düşürdüğü, böylece laktik asit üretimini düşürdüğü ve yorgunluğu geciktirebilme potansiyelinin olduğunu belirtmektedir. Ancak hipertrofi ve kuvvet kazanımı için yapılan araştırmalarda net bir tutarlılık olmadığı için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Gördüğünüz gibi ketojenik diyetin tarihi çok eski olmasına rağmen spor ile birlikteliği konusundaki çalışmalar henüz yenidir ve çelişkili sonuçlara rastlanabilmektedir. Şu an mevcut şartlar itibariyle kilo kaybetmek, yağ oranını düşürmek için hafif tempolu egzersizler ile kombine edilerek uygulanması iyi bir alternatif gibi gözükmektedir. Ancak amacınız kuvvet kazanmak ya da hipertrofi ise ketojenik diyetin getirmiş olduğu düşük karbonhidrat oranları ve toparlanma için size sağlayabileceği düşük protein miktarları sizin bu amacınıza hizmet etmekte yetersiz kalabilir. Belki ketojenik diyeti bir miktar karbonhidrat artışı ve bir miktar protein artışı ile kombine ederek kendinize göre böyle bir modifiye yapabilirsiniz. Sporla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.